Kartal'dan. Teşekkür ederim. Yolculuk nereye böyle? Abi Gürcistan'a doğru. Ardahan. Yorulmuyor musunuz böyle? Vallahi yani. Abi 2 aydır İran'daydık bununla. Hmm. Azerbaycan almıyor içeriye. Buradan döndük Gürcistan'a gidiyoruz. Ya inan biz sizin şeyinizi çekiyoruz ha. Ya dedik bunlar yorulmuyor mu bunlar? Nasılsınız? Gel İyisiniz abi, gel. şükür ya. İyiyiz abi çok şükür. Selam herkese. Bir haftalık bir aranın ardından tekrardan pedal çeviriyoruz. Doğu Beyazıt'tan Türkiye'ye girmiştik İran'dan. Oradan otobüsle Kars'a gelmiştik. Bir hafta Kars'ta kaldık. Hem dinlendik hem de kargolar vardı. İstediğimiz parçalar, ekipmanlar. Onlar geldi. Şimdi de Gürcistan'a doğru pedal çeviriyoruz. Çıldır'da kalacağız bu akşam. Çıldır Gölü'nün kenarında. Sonraki günde Aktaş sınır kapısına doğru devam edeceğiz. Bakalım nasıl olacak? Biz de heyecanlıyız. Bir an önce Gürcistan'a girmek istiyoruz. Şimdi yola devam edelim. Kars'tan çıkalı bir 40 kilometre oldu yaklaşık. Arpaçay'ın hemen çıkışında bir benzin istasyonundayız. Burada şimdi öğle yemeğimizi yiyeceğiz. Her şey yolunda, bir sıkıntı yok. Şimdi birazcık karnımızı doyuralım. Yasemin de burada. O başladı bile açlıktan yemek yemeye. Çok acıkmışım. Çorba yiyoruz. Ondan sonra da haşlanmış patates yiyeceğiz sodayla birlikte. Evet, menümüz böyle. Bir hazır çorba yaptık. Bir de birazdan işte şu kutunun içerisinde bir Haşlanmış patates. haşlanmış patates var. Onu yiyeceğiz. Sonra da yola devam edeceğiz. ...60 kilometrelik bir sürüşün sonunda Çıldır Gölü'nde çadır kuracağımız yere geldik. Evet. Hemen bir mesire alanı burası valinin ama yani yasak dediler girmek, kamp kurmak. Orman yangınlarından dolayı yasakmış. Biz dedik biraz daha dışına kuracağız ama orası da çok içimize sinmedi. O yüzden En bu sonuna yani bitiş noktasına bitiş biraz noktasına ağaçların geldik. altına Evet. kuracağız. Yasağı kesinlikle destekliyoruz çünkü birazdan göstereceğim, etrafın halini göstereceğim. Ama bu konularda seçici olması lazım. Hem valilik hem bakanlık. Bizim ateş yakmıyoruz. Benzin ocağı açıyoruz. Yani burada bir görevli de yok şu anda içeride. Tabela var, ücret belirtmişler ama herhangi bir görevli de yok. İçeride insanlar da var. Ateş yakıp hani mangal Evet. yapan insanlar da Ve var. şu ama anda. ben akşam buraya çadır kurmak istediğimde yasak olduğunu söylüyorlar. Seçmeli yani her insan bu alanlara girmemeli. Kesinlikle katılıyoruz. Ama biz giderken bile bir ufacık bir çöpümüzü bile yanımıza taşıyan insanlarız. Çünkü doğa sporları yapıyoruz. Doğayı da seviyoruz. Doğayı da koruyoruz. Bunların ayrımına hem valilik hem bakanlık varmalı. Onun da yolu buralara görevli dikerek olur. Buradan da izlerlerse böyle bir mesajımız olsun. Evet. Şimdi çadırımızı kuracağız. Sonra yemeğimizi yapıp
Çıldır Gölü eşliğinde yemek yiyeceğiz. Evet. Dinleneceğiz. Biraz Çıldır Yeli bizi gerçekten bugün mahvetti. Evet. Çıldır Yeli diyorlarmış. Yani kafadan yedik. O da bizi zorladı. Anca gelebildik öyle olunca da. Şimdi hazırlığımızı yapıp rutinimize geri dönüyoruz. Evet. O zaman yarın sabah görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Yasemin'in kamp mutfağına hoş geldiniz. Bu akşam menümüzde ne var? Sebzeli bulgur pilavı ve ezogelin çorba var. Sebzeli bulgur pilavını kampta çok seviyoruz. Bir de yanında yoğurt olsa daha güzel olurdu ama bu akşam yoğurdumuz yok. Ama domatesimiz var, biberimiz var, soğanımız var, bulgurumuz var. Sağ olun. Korktum abi be. Kolay gelsin. Abi bu Dışarı bir şey olmaz herhalde. Kusura bakmayın ne korkutucusu. Ya, bir an tırstım vallahi. abi. Yok ya. Bırak Abi kusura bakmayın. Yok yok. Günaydın herkese. Günaydın arkadaşlar. Şimdi yola çıkmadan önce kahvaltımızı yapıyoruz. Çıldır'dan şu anda Aktaş sınır kapısına doğru gideceğiz. Sınır geçer miyiz bugün bilmiyorum ama yani o tarafa doğru bir gideceğiz. 50 kilometrelik yolumuz var. Evet, 50 kilometre yolumuz var. Şimdi de kahvaltı yapacağız. Kahvaltımız yulaf. Ne var içinde? Yasemin ne koydun? Yulaf var, ceviz var, kuru üzüm var, tarçın var, pekmez var. Biber yok bunun için. Evet, her şey var. Oldukça enerji verici olacak. Evet. Evet. Şimdi yulafımızı yiyip yola devam edeceğiz. Evet. Yiyelim o zaman. Evet, enerjimiz bittiğinde böyle kuru meyvelerden atıştırmalık kutusu hazırladık kendimize. İçinde dut kurusu var, kuru üzüm var, kuru kayısı var, kuru incir, hurma var. Böyle biraz modumuz düştüğünde hemen bunlardan bir iki tane ağzımıza atıp yola devam ediyoruz. Böylece sağlıklı atıştırmalık yiyoruz hem de. Bir 30 kilometre sürdük ve Çıldır'a geldik. Şimdi bu Çıldır'ın hemen girişinde BİM ve Şok Market vardı. Oradan bir şeyler aldık. Yemek yiyeceğiz. Ama yemeği yapmıyoruz. Yani böyle buradan alıp bir şeyler yemeyeceğiz. Akşamdan işte bulgur pilavı yaptık mesela. Onu ayırdık. Evet. Şimdi çorbayla beraber onu yapacağız. Nasıl yapacağız Yasemin? Şöyle yapacağız. Hatta gösterelim. Şimdi çorbalarımızı koyduk. Bardağa. Bunları Evet. bardakta zaten açık sıcak suyla. Bunlar hazır çorba zaten.
Evet, hazır çorba. Bu bardaklık hazır çorbalar var ya arkadaşlar, onlardan. Hani boğazımızdan sıcak bir şey geçsin diye akşamları çorbamızı yapıyoruz yoksa. Böyle güzelce biraz karıştırıp. Yani bu bardaklık şeyleri kullanıyoruz, çorbaları. Sıcak suyu da zaten sabahtan kaynatıp termosa koyuyoruz. Yanımıza alıyoruz. Aynen, yanımıza alıyoruz. Hazır oluyor böylece öğlen içinde. Böylece çorba bu şekilde bir öğleye çorba çıkmış oluyor. Bir de şunu açabilir misin Yasemin sen? Ha. Burada da akşamdan yaptığımız bulgur pilavı var. Mesela böyle bir saklama, böyle bir saklama kabımız var. Bu saklama kabında da işte pilavı koyduk. Şimdi yiyeceğiz. Dün haşlanmış patates vardı mesela bu kabın içinde. Bir de aldık. BİM'den şöyle bir, Yasemin canı çekmiş, közlenmiş patlıcan. Bir de evet, pilavla yiyelim diye bir de yoğurt aldık. Şimdi bunların hep beraber yiyeceğiz yani öğle yemeği. Öğle menüsü böyle olacak. Akşamdan hazırlıyoruz öğle yemeğini, saklıyoruz. Kolay oluyor, hem pratik oluyor. Kolay ve Fazla pratik vakit oluyor. kaybettirmiyor bize. Hani ne yiyeceğiz diye de düşünmüyoruz böylece. Böyle iyi oluyor. Evet. Şimdi biz bir yiyelim. Çok acıktık. Sonra çok dik bir yokuş var karşımızda. Ondan sonra da Kenarbel köyü var. O köye gideceğiz ve kamp kuracağız. Yarın da sınırı geçeceğiz. Georgia. Yeah, you too? Yeah. Where you guys from? We are from Turkey. Nice. Avusturya'dan Thomas. Avusturya'dan yola çıkmış. Şimdi o da Gürcistan'a gidiyor. Oradan da İran'a geçecekmiş. Onu da süremedik çünkü çok hızlı sürüyor. Çok az eşyası var. Bikepacking şeklinde ilerliyor. Hatta bazı çantaları yok. Böyle poşetlere falan koymuş. Ben de sordum hani yani niye, bir şey mi oldu diye. Köpekler çalmış çantalarını. Alıp götürmüşler. Çadırı falan neyi varsa gitmiş. Tiflis'te yeniden bakacakmış her şeye. O yüzden böyle biraz daha bikepacking formatında ilerliyordu. Biz de dedik hani sana yetişemeyiz. O yönden gitti. Belki Tiflis'te falan görüşürüz. Şimdi biz de geçite gelmek üzereyiz. Hatta Yasemin geldi. Ben biraz daha arkadan gidiyorum. Oyalandım arkada. Bundan sonra aşağı ineceğiz. Kenarbel köyü var. Oraya ineceğiz. Orada da Aktaş Gölü çevresinde bir kamp yapmayı düşünüyoruz. Yarın sabah da sınırı geçeriz. Sadece şöyle bir şey var. Ya biraz önce yerel çocuklar dedi abi bayrakları çıkarın. Sınır köylerinde sıkıntı olur, tırları falan taşıyorlar. Hani dedim neden? Dediler Ermeni köyü. O yüzden dedi çok sevmiyorlar. Ya bana çok ilginç geldi, hiç duymadım. O yüzden bir daha kapıda soracağım. Yani öyle bir şey varsa bir riske girmeyeceğim, çıkaracağım bayrağı da. Ama ya hep şöyle bir şey, İran'da da böyle oldu. Hep bir sonraki yer için kötü konuşuyorlar. İşte oranın insanı şöyle, oranın insanı böyle diye. İşte o kadar insanla tanıştık. Hepsi altın gibiydi. Fars'ı da, Türk'ü de, Kürt'ü de. Hepsi. O yüzden çok da böyle itimat etmiyoruz bu tip şeylere. Ama soracağım tabii güvenlik için. Selamünaleyküm abi.
Aleykümselam. Yerli turist abi. Yerli, yabancı değil. Ya buyurun, sabah geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Sınırı geçeceğiz abi. Bu gece burada bir yerde bir kere çadır kurarız dedik de ileride bir yerde gölün kenarında kurulur herhalde değil mi? Olur. Ya da parkta da olabilir. Parkın içi. Gölün kenarında? Evet. Ha orası olur. Park. Sabah da sınır geçeriz ya. Evet şimdi köy bakkalından çıktık. Buradaki köylülerle de konuştuk. Evet onlar da bayrağı kaldırın dediler. Belli bir yere kadar Ermeni köyleri varmış ve sıkıntı çıkartıyorlarmış. O yüzden de biz de kaldıracağız bayrakları artık, yapacak bir şey yok. Şimdi burada bir park varmış. Oraya çadır kurmaya doğru gidiyoruz. İstiyorsan tavada yap sosu. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Bugün günlerden ne? Bugün biz günleri de unuttuk. Pazar. Temmuz'un kaçındayız? Onu bilmiyorum. İşte. Bakın yola çıkınca işte bir süre sonra böyle oluyor. Bunu çok seviyorum. Bunu güzel çıkalım istemiştik zaten. Günleri falan unutmak. Bakalım ya bugün günlerden ayın kaçı? Bugün 24 Temmuz Pazar günü. Aktaş Gölü'ndeyiz. Aktaş sınır kapısının hemen yanında. Gölün yarısı Gürcistan'a ait, yarısı Türkiye'ye ait. Şimdi bugün sınırı geçeceğiz. Evet. Sabah saat 6 içeri geçiyor şu anda. Toparlanıyoruz. Dün çok üşüdük geç. Evet üşüdük. 2 tane Amerikalı bisikletli var yanımızda. Onlar da Gürcistan'dan Türkiye'ye girmişler. Onlar da yanımızda kamp kurdular. Şimdi toparlanacağız. Sınırı geçeceğiz. Sonra Gürcistan macerası başlıyor. Evet. Çok heyecanlıyız. Evet çok heyecanlıyız. Görüşürüz. Bu arkadaşlarımız Amerika'dan Türkiye'ye geldiler. Şimdi Gürcistan'dan geldiler. Türkiye'yi gezecekler. You want to say something? Or Turkish people, all Turkey. Hello, Turkey. We're so excited to be here. We love Turkey. Have a nice trip in Turkey. Yeah, you too. Have fun on your journey. Bye. Bye. Evet, Aktaş sınır kapısına geldik. Muhtemelen bizim tarafta ve Gürcistan tarafında çok çekim yapamayacağız. İzin vermeyeceklerdir. Gürcistan'da görüşürüz arkadaşlar. Yasemin neredeyiz? Murat, Gürcistan'dayız artık. Evet arkadaşlar Gürcistan'a girdik. Şu anda Gürcistan topraklarındayız. Sağımızda yine Aktaş Gölü var. Yani hayatımızın en rahat sınır geçişi oldu. Araba tarafından geçtik. Pasaportlarımıza damga vurdu Gürcüler. Nereye gidiyorsunuz dediler. Tiflis'e güle güle dediler, gönderdiler. Evet, hiçbir arama falan olmadı. Hiç ne bir çantaya bakma, hiçbir şey olmadı. Çok mutlu olduk. Evet. Biz de sınıra girerken düşünüyorduk neleri feda edebiliriz acaba bir şeyler atarlarsa diye. Aynen ama çok rahat oldu. Evet. Şimdi devam edeceğiz. Bir öğle yemeği falan yeriz biraz ileride gölge bir yer bulunca. Sonra da bir kamp yeri bakacağız. Bugün kampı çok erken kurmak istiyoruz ki artık yarına Gürcistan'a bir plan yapalım. O zaman Gürcistan maceramız başlıyor. Görüşürüz.
Evet, şimdi sınırdan gireli 10 kilometre olmuştu ki küçük bir şapar gördük. Oo. Evet, içi İsa ve Meryem tasvirleriyle dolu. Evet, oldukça güzel. Gürcistan'dan merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba. Şimdi şöyle bir şey oldu. Biz Gürcistan'a girdik. Cebimizde lari yok, bir şey yok. Kamp kuracak yer bakıyoruz. Burada Ağılkele miydi? Evet, Ağılkelek. 5 Ağılkelek. kilometre sonra. Evet, hemen önümüzde zaten şehir. Oraya kadar sürüyoruz. Öncesinde kamp atarız dedik ama kamp atacak herhangi bir yer bulamadık. Buradaki yolda gördüklerimize sorduk. İngilizce bilmiyorlar. En son bir marketin önünde durduk. Sorduk, anlaşamadık, devam ettik. Sonra bir araç geldi, bir BMW, bir abi geldi, bir şeyler söyledi. En sonunda kız da arkayı gösterdi, gitti. Benim dedi, bir şey dedi. Yani el kol hareketiyle anlaşmaya çalıştık. Neyse döndük, burada abiler bekliyordu. Bize kalmak için bir yer gösterdiler, çok sağ olsunlar. 2 tane abi var, ikisi de Sergey. Yemeği de beraber yiyeceğiz birazdan, biz yemek hazırlayacağız. Şöyle bir yer, onu da hemen size gösterelim. Şöyle düzelteyim. Şimdi bisikletlerimiz burada. Şurada şöyle bir oda var. Bize dedi, burası olur mu? Dedik abi canımıza minnet, olur tabii ki. Tabii anlaşamıyoruz, yani hiçbir şekilde anlaşamıyoruz. Ben Gürcüce falan translate açtım ama herhangi bir şekilde anlaşamadık maalesef. Ama dediler burada kalabilirsiniz. Evet. Şimdi biz bugün burada kalacağız. Birazdan yemek hazırlayacağız. Abiler Ermeni. Buradaki zaten yerleşimler hep Ermeni. Buradan şunu da söylemek istiyorum. Şu anda ilk izlenimimiz. Yol boyunca herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Kimse bize bir şey demedi. Ermeni buradaki arkadaşlar bizde misafir etti. Türkiye tarafında bize sürekli dikkatli olun gibi uyarılarda bulunuyorlardı. Ya çünkü zamanında tırlar falan taşlanmış. Ama gördüğünüz gibi yani biz burada misafir ediliyoruz şu anda. Evet, şimdi akşam yemeğimizi hazırlıyorum. Bu akşam misafirlerimiz de var. Gerçi biz onlara misafir sayılırız ama olsun. Sağ olsun Sergi abiler bize burada kalabilirsiniz dediler. Ben de şimdi şöyle güzel domatesli, biberli, soğanlı bir bulgur pilavı hazırlayacağım. Bir de tarhana çorbası yapacağım. Onlarla birlikte yiyeceğiz. Hem onlar da Türk yemekleri yemiş olurlar. Burada bulgur var mı bilmiyorum. İran'da yoktu. İran'da çok aradık, bulgur bulamadık hiç. Genelde pirinç yiyorlar ve pirinç pilavı çok yiyorlardı. Aslında bu akşam ben de pirinç pilavı yapacaktım. Ama şimdi misafirimiz olduğu için daha özel bir şey hazırlamak istedim. Çünkü pirinç pilavının içine çok bir şey koyamayacaktım. Ama bulgur pilavı daha iyi bir tercih olacak. Umarım beğenirler. Umarım güzel olur. Bakalım, göreceğiz. Sağ olsunlar. Yani gerçekten günü kurtardılar. Çünkü hiç bilmediğimiz bir yerdeyiz. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Yani artık yorulmaya başlamıştık. Çünkü hava İran'daki kadar sıcak değil. Rüzgar var sürekli. Rüzgar olduğu için de üşüyoruz zaman zaman. Sürekli esiyor. Bazen güneş çıkıyor. Böyle yakıyor gördüğünüz gibi. Güzel gözlük izlerim oldu. O yüzden sağ olsun bizi çok büyük bir dertten kurtardılar. Hani kalacak yeri ne yapacağız diye. Bakalım yarın yola devam edeceğiz. Yarın akşam nerelerde kalacağız? Kimlerle tanışacağız? Hepsini göreceğiz. Şimdi ben yemeğimi hazırlayayım. Sonra hep birlikte yiyelim. Давай, за знакомство, брат. Давай. За знакомство. За нас. За Кавказ. И за Навамарча, Шинча, Хами. Вау. Вау. Там фильм есть. Второе дыхание. Второе, там Чиван Гаспарян. Там,
Günaydın. Herkese günaydın. Arkadaşlar biz Gürcistan'a çok hızlı bir giriş yaptık. Dün işte kamp yeri arıyorduk, anlattık size de. Buradan 2 tane abimiz bizi misafir etti. İkisinin de ismi Sergey. Yani biz yemek hazırladık, işte çorba yaptık, bulgur yaptık, onları da yemeğe davet ettik. Ben davet etmeye giderken zaten rafı gösterdi hangi vodka içersin diye. Dedim hani bilmiyorum, içmem. Hayır dedi, içeceksin. Neyse dedim tamam, çok az içerim. Sonra vodka ile beraber geldi Sergey abimiz. Bu arada yani biz ne Gürcüce, ne Ermenice, ne Rusça biliyoruz. Onlar da ne Türkçe ne İngilizce biliyor. Oturduk, yemek yemeye başladık. İçmeye başladık. Biz tamamlıyoruz ama adamlar fena içiyor arkadaşlar. Evet. Değil Ve mi? erken saatlerde başlıyorlar içmeye. Evet, erken saatte başlıyorlar. Ve sonra biz tabii içtik, bayağı bir içtik. O yüzden hızlı bir giriş oldu. Evet. Gece 12'ye kadar hep birlikte oturduk. Hiç dil bilmememize rağmen 3 saat sohbet ettik. Ermenice şarkılar dinledik. Yani güzel bir misafirlik oldu bizim için. Yani şunu da belirteyim. Türk tarafındayken herkes işte o tarafta Ermeni köyleri var, dikkatli olun. Bu Azerbaycan-Ermenistan savaşında Türk tırlarını falan taşlamışlar. Dikkatli olun, aman Ermeniler var, şöyle böyle falan dediler. İşte Ermeni köylerinden geçtik, buraya geldik. 2 tane Ermeni bizi misafir etti. Hiç tanımıyoruz, dil bilmiyoruz. Ama oturduk 3 saat, 4 saat boyunca konuştuk, sohbet ettik. Neyse, şimdi uyandık, kalktık, kahvaltımızı yapacağız. Ağılkele'ye gideceğiz. Oradan para, sim kart işlerini halletmeye çalışacağız. Sonra bugün böyle burada turistik bir yer var. Bir 50 kilometre ötede. Oraya ulaşmaya çalışacağız. Vardizya diye. Evet. Evet. Ve dün ilk hediyemi de aldım Gürcistan'da. Bana çikolata hediye ettiler. Ayrıca benim yarın doğum günüm. Bu da ilk doğum günü hediyem olmuş oldu. Yarın Yasemin'in doğum günü ve bu çikolatayı da ona hediye ettiler. Bu arada bir saniye Yasemin'ciğim, şunu sana emanet edeyim. Hemen geliyorum. Arkadaşlar içtikleri vodka bu. Fortuna diye. Bir Rus vodkası. El yapımıymış. Gayet güzel. Yani çok güzel. 2,5 şişe içtik, hiç dokunmadı. 2,5 şişe içtik, evet, pek dokunmadı ama çarpınca fena çarpıyor. Yani açıkçası hiç tercih etmiyoruz. Yani bu alkol almayı bu bisiklet sürecinde. Ama yani işte misafirsiniz, adam koyuyor. Adamın günlük rutini bu. İçtik yani. Evet, o zaman biz kahvaltımızı yapalım, toplanalım. Sonra Yine görüşürüz. devam edelim. Sağ ol. Yes. Thank you very much for everything. Okay. See you. Şimdi Sergeylerden ayrıldık, vedalaştık Sergey'le. Ağılkele'ye gidiyoruz. Ağılkelek'te döviz bürosu bakacağız. Bir de sim kart almaya çalışacağız. Sonra nereye gideceğiz? Vardizya diye bir yer var. Vardizya'ya gideceğiz. Oraya gitmeye çalışacağız. Yol üstünde kale falan da var. Birkaç tane görülecek yer de varmış. Biraz tempolu olacağız varmak için. Evet, kamp için de çok güzel bir yer dediler. Evet, kamp için de güzelmiş. Şimdi gidelim. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Hadi.